Güzel arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yelizce Tarifler Yemek kanalıma. Sizlerle bugün yapımı oldukça kolay, sizi uğraştırmayan, istediğiniz şekli verebileceğiniz, kısa bir sürede ortaya çıkarabileceğiniz pırasalı börek tarifi hazırlayacağız. Bu tarifimizde iki püf noktası var. Pırasalar ekstra pişirilmiyor, havuç ekstra pişirilmiyor. Aynı zamanda sosuna eklemiş olduğumuz bir farklı malzeme ile çıtırlığını artırıyoruz. İlk olarak yarım kilo pırasamı güzel bir şekilde yıkadım. İnce ince doğruyorum. Pırasaların ortasına böyle uzunlamasına çizikler atıyorum, kesikler atıyorum ki pırasa halka halka kalmasın ve böreğin içerisinde çok yer kaplamasın. Çünkü kavurma, pişirme işlemi yapmıyoruz arkadaşlar. Biraz diri oluyor. O yüzden birazcık böyle ince ince doğramaya çalıştım. Siz de lütfen ince ince doğramaya çalışın. Güzel bir şekilde doğradığımız pırasalarımızı yoğurma kabımıza, karıştırma kabımıza alıyoruz. 2 tane havucum var. Havucumu dışını soyduktan sonra güzel bir şekilde rendeleyeceğim arkadaşlarım. İsterseniz miktarı artırabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış bir durum. Tezgahımı temizledikten sonra, temiz bir alan oluşturduktan sonra havucumu rendeliyorum. Bu böreği gerçekten gönülden tavsiye ederim. Hiç tereddüt etmeden yapabilirsiniz. Videomun başındayken beğenilerinizi, yorumlarınızı da rica edeyim arkadaşlarım. Beğeni ve yorumlarınızı beklerim. Kanalıma tariflerimi WhatsApp gruplarınızda, arkadaş gruplarınızda paylaşarak da destek olabilirsiniz. Destekleriniz çok kıymetli. Rendelediğim havuçlarımı, tezgahımı temizledikten sonra hemen karıştırma kabıma ekliyorum. Uzun zamandır sizlerle tarif paylaşamadım. O yüzden seslendirme sırasında heyecanlanırsam lütfen kusuruma bakmayın. Havuçlarımı da ekledikten sonra artık bir diğer malzememiz olan peyniri ekleyeceğim. Kaşar peynirimizi de rendeledikten sonra karıştırma kabımıza ekleyeceğim. İsterseniz lor peyniri, isterseniz beyaz peynir, tulum peyniri, hangi peyniri eklemek isterseniz tercih size kalmış. Ben kaşar peyniri ekledim. Şimdi sırasıyla tatlı toz biber, karabiber, pul biberi ekliyorum. Biraz da sıvı yağ ekliyorum ve güzel bir şekilde harmanlıyorum. Tuzumu da ekledim arkadaşlarım. Güzel bir şekilde karıştırıyorum. Artık böreğimizin iç harcı hazır. Ama güzel bir şekilde karıştıralım. Yani eşit bir dağılım olmasını istiyorum. Havuçlar böyle rendelendiği zaman birbirini tutabiliyor. Kaşar peyniri rendelendiğinde birbirini tutabiliyor. O yüzden güzel bir şekilde harmanlayalım ve kenarda bekletelim arkadaşlar. Şimdi sosumuzu hazırlıyoruz. Sosumuz için bir şişe maden suyu, bir su bardağı sıvı yağ ve 2 yemek kaşığı sirke, yarım su bardağı da un ekliyorum. Güzelce çırpıyorum. Artık böreğimizin sosu da hazır. Burada çok güzel çırpalım ki un topaklı kalmasın. Yufkamızı tezgahımıza seriyoruz. İlk olarak ilk yufkamızdan başlıyoruz. Yufkanın büyüklüğünü tezgaha göre ayarladım arkadaşlar. Yufkamızı 4 eşit parçaya böldük. 2 tane yufkamı aynı anda kestim arkadaşlar. Katını ayırdım. Hazırlamış olduğum sosu her bir yufka parçama sürüyorum. Her yerine güzel bir şekilde gelecek şekilde sürelim lütfen. İkinci katı da üstüne ekledikten sonra tekrar sos sürme işlemine devam ediyorum. Ve eşit bir şekilde karıştırdığımız pırasalı harcımızı yufkamızın uç kısmına gördüğünüz gibi yayıyorum. Sonra rulo yapıyorum. Kenarlarından içeriye topluyorum ve kalp şeklini veriyorum. Gördüğünüz gibi. İlk hazırladığım böreğimi kenara aldım. Tekrar ikinci işlemde aynı şekilde devam ediyorum. Gerekli olan bütün malzemeleri açıklamalar kısmına yazıyor olacağım arkadaşlarım. Oradan da bakarak faydalanabilirsiniz. Hangi ülkeden, hangi şehirden beni izlediğinizi, mutfağıma, evime misafir olduğunuzu yazarsanız çok mutlu olurum. Yorumlarınız, beğenileriniz çok kıymetli. Sizlere birazcık da olsa faydalı olabiliyorsam ne mutlu bana.
Böreklerimizi bu şekilde hazırlıyoruz. İsterseniz bu böreği tek yufkayla da yapabilirsiniz arkadaşlar. 2 yufkayla yapınca çıtırlığını daha çok artıracaktır. Ama fazla böreğim çıksın istiyorsanız tek kat yufkayla da yapabilirsiniz. Aynı malzemeyle tepsi böreği de yapabilirsiniz. Tava böreği de yapabilirsiniz. Yani bu malzemelerle yapılabilecek çok fazla seçenek var. Gördüğünüz gibi böreklerimizi tek tek hazırlıyoruz. İç harcı olarak farklı malzeme de kullanabilirsiniz. Haşlanmış patates veya peynirli maydanozlu harç, onları da kullanabilirsiniz. Artık hazırlamış olduğum böreklerimi şöyle fırın tepsime alıyorum. Bu arada fırınımızı da 180 dereceye ayarladım. Hemen diğer yufkaya da aynı işlemi yapıyorum. Bu şekilde bir tepsi börek elde edeceğiz arkadaşlar. Yufkaları keserken lütfen eşit kesmeye dikkat edin. Ben birazcık eşit kesemedim. Bazıları büyük, bazıları küçük oldu. Şöyle gördüğünüz gibi böreğimizi hazırladık. Yufkalarımız bitene kadar veya iç harcımız bitene kadar böreğimizi sarma işlemine devam ediyoruz. Lütfen tariflerimizi denerseniz mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Çünkü birçok arkadaşım, ben de dahil, tarif gördüğümde yorumlarına bakarak yapılmış mı, denenmiş mi, beğenilmiş mi diye düşünerek hareket ediyorum. Eğer yorumları olumlu yöndeyse ben de yapmaya karar veriyorum. Lütfen siz de bu konuda dikkat edin. İlk yaptığım böreklerin kenarlarını içeriye katlamıyordum ama birkaç tanesinin kenarlarını içeriye katlayarak sardım arkadaşlar. Arasında fark olacak mı diye baktım ama çok büyük de bir fark göremedim. O yüzden isterseniz kenarlarını içeriye katlayın, isterseniz katlamayın. Lezzeti değişmiyor. Kalan sosumuzu böreklerimizin üzerine gezdiriyorum. Güzelce sürüyorum. Ekstra yumurta sarısı falan sürmüyoruz arkadaşlar. Kalan sosumuzu sürüyoruz ve önceden ısıttığımız 180 dereceli fırında pişiriyoruz. Bu böreğimizi isterseniz bu şekilde dondurucuda dondurup bekletebilirsiniz. Pişirdikten sonra dondurucuda saklayabilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış. 12 adet böreğimiz çıktı ve fırından çıkardım. Çıtırlığını duymanız lazımdı arkadaşlar. Gerçekten o kadar çıtır çıtır güzel bir börek oldu ki. Benim evim birazcık kalabalık olduğu için, çocuklarım, eşim evde olduğu için tarifleri çektiğimde ve mutfakla oturma odamızın arası açık olduğu için o çıtırtıyı sizlere duyuramadım arkadaşlar. Gerçekten çıtır çıtır, yumuşacık, pamuk gibi bir börek oldu. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Doku testi yapacağız sizlerle. Doku testimizi de bir göstereyim sizlere. Böreğimizin içinin nasıl olduğunu. Tekrar söylüyorum, keşke o çıtırtıyı size duyurabilseydim. Ama arkadan çok fazla ses geldiği için duyurma şansım olmadı. Böreğimizin içini ve kat kat oluşunu sizlere göstermek istiyorum. Burada böyle o kadar güzel bir çıtırtı geliyor ki sizlerle paylaşamadım o çıtırtıyı, kusuruma bakmayın. Yumuşacık, aynı zamanda çıtır çıtır, çok lezzetli bir börek oldu arkadaşlar. Sıcak olduğu için parçalamakta zorlanıyorum. Benim de böyle bir yanım var. Çok acele ediyorum böyle tarifleri bitirdiğim zaman. Hemen sizlerle göstermek istiyorum, paylaşmak istiyorum. O yüzden ellerim yana yana sizlere böreğin içini gösteriyorum arkadaşlarım. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Beğenilerinizi, yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum. Lütfen videolarımızı beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.